Bir vagonda seyahat eden işçi sınıfından insanlar görüyoruz. Resme sanki vagonun içinden bakıyoruz gibi. Bu gördüğümüz insanlar sanki bizim karşımızda oturuyor. Resim ilk etapta gölgelerin vurgusundan olsa gerek biraz kasvetli görünürken ön plandaki yaşlı kadının yüzündeki tebessümle aydınlanıyor. Kadının yüzüne vuran ışıkla birlikte huzurlu ifadesi de bizi karanlıktan çıkarıyor. Üçüncü Sınıf Vagon isimli bu tablo Fransız ressam Honoré Daumier tarafından 1863-1865 yılları arasında yapılmış. Aslında bu tablo bir üçlemenin sonuncusu. Ressam toplumsal sınıflar arasındaki farkı yolcu deneyimleriyle tuvale işlemiş. Birinci sınıf vagon, ikinci sınıf vagon ve üçüncü sınıf vagon tabloları üzerinden üst, orta ve alt sınıfı hayatın içinden bir gerçeklikle ele almış. Bu üçleme sulu boya çalışması olarak yapılmış ancak üçüncü tablonun aynı zamanda yağlı boyayla yapılmış 3 farklı versiyonu bulunuyor. Bunlardan ilki ressamın 1856-1858 yılları arasında yaptığı bu tablo. İkincisi ise 1862-1864 yılları arasında resmettiği ve tamamlanmamış olan bu tablo. Üçüncü tablo ise videonun başında gördüğünüz bu yağlı boya eseri. Sıralama olarak tarihlerin net olmadığı söylense de ressamın ikinci ve üçüncü tablo üzerinde eş zamanlı olarak çalıştığı anlaşılıyor. Yani aslında bu ikinci tablo üçüncü de ikinci olabilir. Şimdi öncelikle ressamın sulu boya çalışmaları üzerinden toplumsal sınıf farklılıklarını nasıl betimlediğine bakalım. Ardından üçüncü tablonun yağlı boya versiyonlarına bakacağız. Birinci sınıf vagonu bize trende üst sınıftan insanların seyahat ettiği vagonu gösteriyor. Aslında tabloda keskin betimlemeler yok. İnsanlar şık ve zengin görünse de abartıdan uzak doğal bir anın içindeler. Sınıf farkı olmaksızın her insanın yaşadığı bir anı yani seyahat anını tasvir ediyor. Ortak bir anın içinde farklılıkları göstermek bana daha etkileyici geliyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda bu tablo ikinci sınıf vagonu adlı tabloyla benzerlikler gösteriyor. İkisinde de insanların kalabalıktan uzak, biraz daha özel bir alanda yolculuk ettiği anlaşılıyor. Özellikle 3. sınıf vagon tablosuna kıyasla daha sakin bir yolculuk gibi görünüyor. Birinci ve ikinci tablodaki erkeklerin şapka kullanımı birbirine benzerken kadınların başındaki süslü aksesuarın yerini daha kapalı başörtüsü tarzı bir aksesuar alıyor. Ve tabii ki şık kıyafetlerin yerini daha eski tek tip kıyafetler alıyor. Ama benim bu iki tablo arasında en çok dikkatimi çeken şey 2. sınıf vagondaki insanların çok daha kalın giyinmiş olmasına rağmen üşüyor olmaları. Bu bize bulundukları alanın daha soğuk olduğunu düşündürüyor. İnsanların yüzündeki mutsuzluk ve yorgunluk da oldukça hissediliyor. Adam düşünceli, umutsuz bir ifadeyle bakarken iki kadın yorgun düşmüş halde uyukluyor. Diğer adam ise biraz öne doğru kambur şekilde eğilmiş dışarıyı izliyor. O kadar soğuk bir ortam ki insanlar ellerini ısıtmak için paltoların içine gizlemişler. Hatta şu adamın üzerinde sanırım battaniye var. İlk iki tablodaki vagon aslında aynı gibi. Duvardaki çizgiler, oturma alanı, pencerelerin konumu. Bu bana aslında üst ve orta sınıfın iç içe geçmiş yaşamlarını vurguluyor gibi geldi. Aynı ortamlarda bulunuyor, benzerlikler taşıyor ama aynı standartlarda yaşamıyorlar. Baktıkları manzara dahi aynı olsa da birinin manzaraya bakarken sırtı ağrıyor, boynu bükülüyor, düşünceleri ağırlaşıyor. Diğeri için de hayat toz pembe değildir belki ama dik duruşu bastonuna rağmen onu daha sağlıklı gösteriyor. Birinci sınıf vagondaki insanların iç dünyaları bana çok huzurlu gelmedi aslında. Bana kalırsa ressam zengin insan mutludurdan ziyade nasıl standartları sahiptir'i vurgulamak için figürlerde ifadesizliği seçmiş. Evet, şimdi birinci veya ikinci sınıf vagonlardan bilet alamayan Paris'in işçi sınıfının olduğu vagonda yani üçüncü sınıf vagondayız. Bu üçüncü sınıf vagon yağlı boya tablolarının ilk versiyonu. Oldukça kalabalık ve konforsuz bir vagon gibi görünüyor. Özellikle arka plandaki insanlar iç içe oturuyor ve sohbet ederek seyahat ediyorlar. Birinci ve ikinci sınıf vagonlara kıyasla iletişimin olduğu bir vagon diyebiliriz. Sınıf farklılıkları sosyalleşme sürecimizi nasıl etkiler sorusunda bir cevabı gibi. Bu durum bana kalabalık ortamda bir arada bulunmak zorunda kalan ve ortak dertleri olan insanların daha kolay iletişim kurduğunu ve daha sosyal olduğunu düşündürüyor. Ya da sosyal olmak zorunda kaldığını. Ön planda başı omuzların içine gömülmüş, elleri önde birleşmiş yaşlı bir kadın dikkat çekiyor. Bu duruşu üst sınıf insanlardan onu ayırıyor. Çünkü bu kötü koşullarda çalışmaktan yorgun düşmüş bir bedenin duruşu. Yine ön plandaki adam ise şapkasını eline almış ve düşünceli bir tavırla karşıya bakıyor. Hemen yanında küçük çocuğuyla ilgilenen genç bir kadın olduğunu görüyoruz.
Kadının duruşu bana sanki hamileymiş gibi geldi. Bu üçlemenin ikinci tablosuna bakacak olursak aynı kadın ikinci çocuğunu kucağına almış, diğer çocuk ise biraz büyümüş. Önceki tabloyla benzer figürler kullanılmış. Ancak diğer tablodaki adamı bu sefer göremiyoruz. Onun yerine çocuk figürü daha ön plana çıkarılmış. Bir önceki yaşlı kadın figürüne kıyasla bu kadın daha iyi görünüyor. Kapşonlu peleriniyle ve elinde tuttuğu sepetle dikkat çekiyor. Yüzündeki ifade tebessüm eder gibi. Tam sıralama yapılmasa da üçüncü olduğu düşünülen bu tabloda ise daha karamsar bir hava seziyoruz. Aynı resim gibi görünse de figürlerin yüzlerindeki keskinlik ve koyu renk kullanımı bütün havayı değiştiriyor. İkinci tabloda içeri sızan güneş ışığı içeride sıcak, huzurlu bir hissiyat yaratmıştı. Burada ise gölgeler daha hakim. Yine de yüzlerdeki hafif tebessüm dikkat çekiyor. Bu tablo tek başına oldukça etkileyici görünse de bana sınıf ayrımları açısından değerlendirmek için ikinci tablo daha ilgi çekici geliyor. Ayrıca diğer tablonun aksine bu tablonun kesinlikle tamamlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu ressamın imzasından anlaşılıyor. Şimdi biraz da ressamdan bahsetmek istiyorum. Politikacıları hedef alan karikatür çalışmalarıyla tanınan ressam Domye'nin resimlerinde de toplumsal konulara yer verdiğini görüyoruz. Şiire ilgili bir cam ustası olan babası şiirlerini yayımlayabilir umuduyla Marsilya'dan Paris'e gitmeye karar veriyor. Böylece ressam da 7 yaşındayken Paris'e gitmiş oluyor. Aslında Domye çocukluğundan itibaren sanata ilgiliymiş. Ancak maddi sıkıntıların da etkisiyle babası önce onu bir apartman görevlisinin yanına, ardından da bir kitapçıya çırak olarak göndermiş. İlerleyen zamanlarda babasının arkadaşı olan arkeolog Alexander Lenoir'den ders almaya başlayarak taş baskı alanında ustalaşmış. Heykel, karikatür ve resim alanında da kendini geliştiren sanatçının değeri maalesef ölümünden sonra anlaşılmış. Neyse ki çok sayıda eseri günümüze ulaşmış ve şu an onun eserlerini inceleyebiliyoruz. Sanatını toplumsal eleştiriler için kullanan sanatçımız tabii ki yaşadığı dönemde büyük kazançlar sağlayamamış. Ama eserlerindeki gerçeklikte sanırım onun yaşanmışlıklarının izi var. Yoksulluğu yaşamış, tatmış biri olarak dışarıdan bir gözle abartı betimlemeler yapmadan ufak dokunuşlarla toplumsal sınıf farklılıklarını tasvir etmiş. Peki sizin için birinci, ikinci, üçüncü sınıf kavramları ne ifade ediyor? Bana öyle geliyor ki çoğu noktada birinci ve ikinci sınıf iç içe geçerken yine birçok noktada ikinci sınıf ve üçüncü sınıf iç içe geçiyor. Ancak birinci sınıf ve üçüncü sınıf arasında böyle bir durum pek söz konusu değil. Şu tablolara bir bakın. Aynı trende bambaşka hayatlar görüyoruz. Aynı dünyada yaşadığımız bambaşka hayatlar gibi. Farklı hayatlar yaşasak da aynı yolun yolcusuyuz. Yolun sonunda hepimiz aynı yere varıyoruz. Kimimiz yaşadıklarıyla, kimimiz yaşayamadıklarıyla bu hayata veda ediyor.